Antik Yunan dünyasında, kadınların sosyal ve entelektüel hayatta genellikle geri planda olduğu bir dönemde, Miletoslu Aspasya, cesur bir figür olarak öne çıkmıştır. Bugün, sizinle birlikte onun hayatına ve Yunan medeniyetine etkisine yakından bakacağız. Aspasya, Antik Yunan dünyasında özellikle Miletoslu bir kadın olarak tanınır ve Atina'nın altın çağında önemli bir figürdür. Aspasya M.Ö. 5. yüzyılda günümüz Aydın ilinin Söke ve Didim ilçeleri arasında bulunan Miletos'ta doğmuştur. Miletos, o dönemde bilim, felsefe ve sanatın geliştiği önemli bir İonya şehriydi. Aspasya'nın gençlik yılları hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Ancak onun iyi bir eğitim aldığı ve retorik ile felsefe konularında yetkin olduğu düşünülmektedir. Bu, o dönemde kadınlar için oldukça sıra dışı bir durumdu. Aspasya Miletoslu bir kadın olarak Atina'ya taşındığında, Perikles ile tanıştı. Peki kim bu Perikles? Kısaca Perikles'ten bahsedip Aspasya'nın hayatına tekrar döneceğiz. Perikles, Atina'nın altın çağı sırasında yaşamış Yunan politikacı ve ünlü bir generaldi. Antik Atina siyasetinde, özellikle Girek-Pers savaşları ve Peloponnes Savaşı arasında öne çıkmış ve etkili olmuş bir liderdi. Perikles, Atina'nın altın çağının mimarlarından biri olarak, demokrasi, sanat ve mimarlık alanında önemli reformlar gerçekleştirmiştir. Perikles, aristokrat bir aileden geliyordu ve genç yaşta siyasete atıldı. Döneminde, Atina'nın askeri ve kültürel gücünü artırarak, şehrin öne çıkmasını sağladı. Aslında Aspasya'nın Perikles'le ilişkisinin başlangıcı hakkında kesin bilgi yoktur. Ancak Aspasya'nın entelektüel yetenekleri ve sosyal becerileri, Perikles'in dikkatini çekmiş olmalıdır. İkisi arasındaki ilişki, dönemin sosyal normlarına göre oldukça sıra dışıydı. Çünkü Aspasya, Perikles'in resmi eşi değildi. Perikles, resmi olarak başka bir kadınla evliydi ve bu evliliğinden de çocukları vardı. Ancak, Aspasya ile olan ilişkisi, onun hayatında önemli bir yer kaplar. Antik Yunan'da, bir erkeğin birden fazla kadınla ilişkisi yaygındı. Ancak resmi bir evlilik olmadan bir kadınla uzun süreli bir ilişki sürdürmek, sosyal açıdan tartışmalıydı. Perikles, Aspasya ile birlikte yaşamış ve onu toplumun önde gelen figürlerinden biri haline getirmişti. Aspasya ve Perikles'in birlikteliklerinden çocukları olup olmadığı konusunda tartışmalar vardır. Bazı kaynaklar, Aspasya'nın Perikles'ten bir oğlu olduğunu belirtirken, diğerleri bu iddiayı reddetmektedir. Ancak, Perikles'in diğer eşinden olan çocuklarıyla birlikte, Aspasya'nın da Atina toplumunda önemli bir figür olarak tanınmasına katkıda bulunduğu kesindir. Aspasya ve Perikles'in çocuklarıyla ilgili mesele, özellikle Perikles'in M.Ö. 451 yılında çıkardığı vatandaşlık yasası nedeniyle, karmaşık bir hal almıştır. Bu yasa, Atina vatandaşlığını yalnızca her iki ebeveyni de Atinalı olan bireylere tanımaktaydı. Yani her ikisi de Atinalı olmayanların evliliklerinden doğan çocuklar Atina vatandaşı olamıyordu. Dolayısıyla Aspasya Miletoslu bir yabancı olduğu için, Perikles ile olan birlikteliğinden doğan oğulları genç Perikles, bu yasa gereği Atina vatandaşı olma hakkına sahip olamıyordu. Aslında M.Ö. 451 yılında bu vatandaşlık yasasını çıkaran da Perikles'ti. Bu yasa, Atina vatandaşlığını yalnızca her iki ebeveyni de Atinalı olan bireylere sınırlıyordu. Yasanın amacı, Atina vatandaşlığını daha seçkin bir statü haline getirmek ve aristokrat ailelerin, yabancı şehirlerle evlilik yoluyla siyasi ittifaklar kurmasını engellemekti. Aspasya ve Perikles'in birlikteliğinden doğan oğulları, bu yasa nedeniyle Atina vatandaşı olma hakkına sahip değildi. Bu durum, Perikles'in kendi ailesi için ironik bir durum yarattı. Çünkü yasa bizzat onun önerisiyle kabul edilmişti. Ancak, M.Ö. 430-429 yıllarında Atina'da yaşanan veba salgını sırasında, Perikles'in önceki evliliğinden olan iki oğlu Paralus ve Kısantippus hayatını kaybetti. Bu durum, Perikles'in soyunun devamı için bir tehdit oluşturdu. Perikles, oğlunun vatandaşlık alabilmesi için bir istisna yapılmasını talep etti. Atina Meclisi, Perikles'in bu talebini kabul etti ve oğlu genç Perikles, özel bir kararname ile Atina vatandaşı ilan edildi. Bu karar, Perikles'in kişisel durumu nedeniyle alınmış bir istisna olarak görülse de, bazı tarihçiler bu dönemde yasanın genel olarak gevşetilmiş olabileceğini öne sürmektedir. Özellikle veba salgını ve Peloponnes Savaşı'nın nüfus üzerindeki etkileri, vatandaşlık yasasının yeniden değerlendirilmesine yol açmış olabilir. Perikles'in vatandaşlık yasası, Atina'nın sosyal ve siyasi yapısını şekillendiren önemli bir düzenlemeydi. Ancak bu yasa,
Perikles'in kendi ailesi için bir sorun yaratmış ve sonunda oğlunun vatandaşlık alabilmesi için bir istisna yapılmasını gerektirmiştir. Bu durum, hem Perikles'in siyasi gücünü hem de Aspasya'nın dolaylı etkisini gösterir. Aspasya Atina'da büyük bir hayranlık uyandırsa da, aynı zamanda eleştirilerin de hedefi olmuştur. Özellikle Perikles ile olan ilişkisi nedeniyle, dönemin muhafazakar kesimleri tarafından ahlaki açıdan eleştirilmiştir. Bazı komedyenler ve yazarlar, Aspasya'yı hicivlerinde hedef almış ve onu ahlaksız bir kadın olarak tasvir etmişlerdir. Ancak bu eleştiriler, onun entelektüel etkisini gölgeleyememiştir. Bu ilişki, dönemin sosyal normlarına meydan okuyan bir durum olarak, kadınların toplumdaki yerini sorgulayan bir tartışma başlatmıştır. Aspasya'nın etkisi, Perikles'in siyasi kariyerinde ve Atina'nın kültürel yaşamında hissedilmiştir. Aspasya Atina'da yalnızca Perikles'in hayatındaki bir kadın olarak değil, aynı zamanda entelektüel bir figür olarak da tanınmıştır. Onun evi, dönemin en ünlü filozofları, sanatçıları ve politikacıları için bir buluşma noktası olmuştur. Sokrates gibi isimlerin Aspasya'nın evinde düzenlenen tartışmalara katıldığı ve onun zekasından etkilendiği söylenir. Aspasya'nın özellikle retorik ve hitabet konusundaki yetenekleri, Atina'da büyük bir hayranlık uyandırmıştır. Bazı kaynaklar, Perikles'in ünlü konuşmalarında Aspasya'nın etkisinin olduğunu öne sürer. Bu durum, onun yalnızca bir eş ya da sevgili değil, aynı zamanda bir danışman ve entelektüel bir ortak olduğunu gösterir. Aspasya, Antik Yunan'da kadınların genellikle ev içi rollerle sınırlandığı bir dönemde yaşamıştır. Ancak o, bu sınırları aşarak entelektüel ve sosyal hayatta aktif bir rol oynamıştır. Aspasya'nın kadınların eğitimi ve toplumdaki rolü hakkında fikirler geliştirdiği ve bu fikirleri çevresindekilerle paylaştığı düşünülmektedir. Bu nedenle, bazı tarihçiler onu erken bir feminist figür olarak görür. Aspasya Antik Yunan'da, özellikle Atina'da yaşadığı dönemde çeşitli suçlamalara ve eleştirilere maruz kalmıştır. Bu suçlamalar, onun sosyal konumu, Perikles ile olan ilişkisi ve dönemin kadınlarına yönelik genel tutumlarıyla bağlantılıdır. İşte Aspasya'ya yöneltilen bazı önemli suçlamalar. Ahlaksızlık ve fuhuş iddiaları. Aspasya, Perikles ile olan ilişkisi nedeniyle sık sık ahlaksızlıkla suçlanmıştır. Dönemin bazı muhafazakar kesimleri, onun bir hetaira yani yüksek sınıf bir fahişe olarak tanımlanmasını istemiştir. Bu tür suçlamalar, onun entelektüel ve sosyal konumunu sorgulamak amacıyla yapılmıştır. Özellikle komedyenler, Aspasya'yı hicvederek onu ahlaki açıdan sorgulamışlardır. Kadınların rolü üzerine eleştiriler. Antik Yunan toplumunda kadınların genellikle ev içi rollerle sınırlı olduğu bir dönemde, Aspasya'nın entelektüel bir figür olarak öne çıkması, bazı erkekler tarafından eleştirilmiştir. Onun, erkeklerle eşit bir şekilde tartışmalara katılması ve sosyal hayatta aktif bir rol oynaması, dönemin geleneksel değerleriyle çelişiyordu. Bu durum, onun toplumda tırnak içinde yerine uygun davranmadığına dair eleştirileri beraberinde getirmiştir. Perikles ile ilişkisine yönelik eleştiri. Aspasya'nın Perikles ile olan ilişkisi, Atina'nın siyasi elitleri arasında tartışmalara yol açmıştır. Perikles, resmi olarak evli olmadığı bir kadınla birlikte yaşarken, bu durum onun siyasi kariyerini de etkiledi. Bazı rakipleri, bu ilişkiyi kullanarak Perikles'i eleştirmiş ve onun liderliğini sorgulamışlardır. Aspasya'nın etkisi, Perikles'in politikalarını ve kararlarını şekillendirdiği iddiaları, bu eleştirilerin bir parçası olmuştur. Sosyal normlara aykırılık eleştirisi. Aspasya'nın dönemin sosyal normlarına aykırı bir şekilde, erkeklerle eşit düzeyde tartışmalara katılması ve entelektüel bir figür olarak tanınması, bazı çevrelerde rahatsızlık yaratmıştır. Bu durum, onun toplumda kabul görmesini zorlaştırmış ve eleştirilere maruz kalmasına neden olmuştur. Sosyal statü ve sınıfsal yönden de eleştirilere maruz kaldı. Aspasya Miletoslu bir kadın olarak Atina'nın aristokrat kesiminde yer alıyordu. Bu durum, bazı Atinalılar tarafından kıskanılmasına ve eleştirilmesine yol açmıştır. Onun, yüksek sosyal statüsü ve Perikles ile olan ilişkisi, bazıları tarafından haksız bir avantaj olarak görülmüştür. Aspasya'nın ölümüyle ilgili kesin bilgiler bulunmamaktadır ve tarihsel kaynaklar, onun ölümüne dair net bir bilgi vermez. Ancak, bazı tarihçiler ve antik yazarlar, Aspasya'nın yaşamının sonlarına dair bazı spekülasyonlarda bulunmuşlardır.
Aspasya, Perikles'in M.Ö. 429 yılında ölümünden sonra yaşamaya devam etmiştir. Perikles'in ölümü, Aspasya'nın sosyal konumunu etkilemiş olabilir. Çünkü Perikles ile olan ilişkisi, onun Atina'daki statüsünü büyük ölçüde artırmıştı. Perikles'in ölümünden sonra, Aspasya'nın Atina'daki etkisi azalmış olabilir. Perikles'in ölümünden sonra Atina, Peloponnes Savaşı gibi büyük sosyal ve politik çalkantılarla karşı karşıya kaldı. Bu dönemde Aspasya'nın durumu ve toplumdaki rolü belirsizleşmiş olabilir. Bazı kaynaklar, onun bu dönemde Atina'dan ayrıldığını veya daha az görünür hale geldiğini öne sürmektedir. Aspasya'nın son yılları hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Bazı tarihçiler, onun yaşamının son dönemlerinde yalnız yaşadığını ve entelektüel etkisinin azaldığını belirtmektedir. Ancak, bu konuda kesin bir bilgi yoktur. Aspasya'nın ölümü, onun entelektüel mirasını etkilememiştir. Onun yaşamı ve etkisi, sonraki dönemlerde kadınların toplumdaki rolü ve entelektüel hayattaki yeri hakkında tartışmalara ilham vermeye devam etmiştir. Bizim topraklarımızdan, Anadolulu, Egeli, Miletoslu Aspasya, Antik Yunan'da kadınların genellikle geri planda olduğu bir dönemde, zekası, eğitimi ve etkisiyle öne çıkmayı başarmış bir figürdür. Onun hayatı, kadınların toplumda daha aktif bir rol oynayabileceğini göstermesi açısından ilham vericidir. Aspasya, yalnızca Antik Yunan tarihinin değil, aynı zamanda kadınların tarih boyunca karşılaştığı zorlukların ve başarıların da bir sembolüdür. Aspasya ve Perikles'in ilişkisi, Antik Yunan'da kadınların sosyal ve entelektüel hayatta nasıl bir rol oynayabileceğine dair önemli bir örnek teşkil etmektedir. Aspasya, Perikles'in hayatında sadece bir eş değil, aynı zamanda bir danışman ve entelektüel bir ortak olarak öne çıkmıştır. Bu ilişki, dönemin sosyal normlarına meydan okuyan bir durum olarak, kadınların toplumdaki yerini sorgulayan bir tartışma başlatmıştır. Aspasya'nın etkisi, Perikles'in siyasi kariyerinde ve Atina'nın kültürel yaşamında fazlasıyla hissedilmiştir. Aspasya, Antik Yunan'da kadınların sosyal ve entelektüel hayatta nasıl bir rol oynayabileceğine dair önemli bir örnek teşkil etmesine rağmen, dönemin toplumsal normları ve değerleri nedeniyle çeşitli suçlamalara maruz kalmıştır. Onun hayatı, kadınların toplumda karşılaştığı zorlukları ve bu zorluklara karşı verdikleri mücadeleyi yansıtan bir hikaye olarak günümüze ulaşmıştır. Aspasya'nın entelektüel etkisi ve Perikles ile olan ilişkisi, onun tarihsel önemini artırmış, ancak aynı zamanda eleştirilerin de hedefi olmuştur. Antik Yunan'ın en parlak döneminde Aspasya, zekası ve cesaretiyle toplumsal normlara meydan okuyan bir figür olarak tarihe geçti. O, yalnızca Perikles'in hayatındaki bir kadın değil, aynı zamanda entelektüel bir lider, bir ilham kaynağı ve kadınların toplumdaki yerini sorgulatan bir semboldü. Onun hikayesi, tarihin derinliklerinden bize bir mesaj taşıyor. Zeka ve cesaret, toplumsal sınırları aşabilir ve insanlık tarihine yön verebilir. Aspasya, Antik Yunan'ın unutulmaz isimlerinden biri olarak, bugün bile ilham vermeye devam ediyor. Antik dönemin en önemli figürlerinden biri olan Aspasya'dan söz ettiğimiz videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Daha fazla arkeoloji ve daha fazla antik tarih için bizi takip edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, esen kalın.